Hanımlar beyler hoş geldiniz. Nasılsın Ergin'im? Vallahi aynı. Geçmeyen hastalık yapmışlar. Onu bekliyoruz geçsin diye. Ne zaman geçecek bu? Bilmiyorum, konuşamıyoruz. Hadi bakalım. Heyecanla bekliyoruz senin billur sesine döndüğün günleri o zaman. Hadi bakalım. Geçen programda ben iyi planlayamadığım için konu biraz uzadı. Yetişemedik. Aslında şeyi de konuşmak istiyordum. Tam da konu gelmişti işte. Butonu sağa mı koyalım, sola mı koyalım mevzuları. Test yapılır mı dedik, onu gömdük. Şu oldu, ya buna gerek yok dedik ama birazcık da yapılmadığı halde ya da yapılsa da değer görmeyen mevzuları, araçları kullanalım istiyorum. Linç yemeyeceğimiz bir şey mi abi? Ya bence buradan da yeriz. Yani çünkü gidişat o şekilde yani. Ulan sizin kullandığınız programa tükür yorumlar gelir şimdi. Siz de kimsiniz? Ya benim üniversitede 2007 yılında yaşadığım mevzuya bile bunu yapan adama ben iş vermem diye yorum geliyor. Ya kardeşim o üniversitedeki bir ödevdi yani. Ne kadar ona takmışlar. Bu arada şey çok riskli yani biz böyle kalkıp da kabul görmüş her şeye sallıyor moduna düşmüş gibi olduk biraz ama evet sallıyoruz. Ya biri şey yazmış, o da çok güldü bu arada. 3 kuruş para için burada boş boş konuşuyorsunuz demiş. Ya kardeşim YouTube'dan para kazanmak o kadar kolay mı ya? Baksana ya 9 bölüm 10 bölüm çektik, kulaklığı daha yeni değiştirdik. Hayırlı olsun. Para mı geliyor? Benden Sağ olasın habersiz canım. sponsorluk mu aldın? Ne yapıyorsun? Aslında bizim biraz amacımız seninle normalde bira içerken yaptığımız sohbetleri ya aynı ne güzel akıyor, konuşuyoruz işte. Çevremizde de çok bu teknik muhabbetleri bilen, seven kimse yok. Biz bunu bari online yapalım da belki birilerinin de hoşuna gider, katılır, dinler dedik. Yani öyle Ya çıktık tabii yola. canım bir de yapı itibariyle hakikaten bu süslü püslü şeyleri sevmiyoruz yani. Çok böyle böbürlenmeler, büyüklenmeler falan filan sektördeki böyle garip şeyleri de arada sallıyoruz biraz. Ama niyetimiz savaş çıkarmak değil yani işte Windows'çuları Linux'çulara çarpıştırmak, Vim'cilere JavaScript'çilerle dövüştürmek gibi bir niyetimiz yok. Arkadaşlar sakin olun, sohbet ediyoruz. Bizim anlattığımız şeyler, bizim yaşadığımız tecrübeler. Belki size bir faydası olur, belki de olmaz. Sizler de mutlaka bambaşka şeyler yaşıyorsunuzdur. Bizim görmediğimiz, deneyimlemediğimiz. Bir de bu en iyisi budur, en doğrusu budur ya da en iyisini biz biliyoruz gibi bir iddiamız da yok. Bizler de bu sektörde 15-20 senesini devirmiş, bazı başarılara ve bazı başarısızlıklara imza atmış. Belli bir noktaya gelmiş ama bu belli bir nokta işte çok büyük bir startup'ın kurucusu da değil ya da çok sektörde çığır açan bir yazılımın mucidi de değiliz. Belki standartın biraz üstü, belki biraz altı. Normal iki tane yazılımcının sohbeti gibi düşünün. Bunlar bana ne öğretiyor diye değil de ben buradan ne anlayabilirim ya da ne öğrenebilirim diye belki ya da ben bunu niye dinliyorum diye de düşünebilirsiniz. Belki ilk onu bir düşünmek lazım. Ben bunu niye dinliyorum diye önce bir düşünün, sonra diğer taraflara geçersiniz. Mantıklısı o olur. Neyse konumuza dönelim. Şimdi benim çok sevdiğim, geçen hafta senin buton sağda mı solda mı mevzusundan sonra da biraz da konuşmak istediğim mevzuydu. Bu AB testleri. Oradan da linç yiyeceğiz ben sana söyleyeyim. Ben sağda mı solda mı ne kadar önemli ki dedim ya, o Hı. butonun sağda ya da solda olmasının neler neler ne kadar büyük şeyler fark ettiğini anlatan kimler kimler çıkacak bize yorumlarda, linç yiyeceğiz yine. Bu arada bence evet fark eder. Ben sana katılmadım orada ama Frontendçiden nasihat dinliyoruz yine, anlat bakalım. anlatacağım tabii. Bence AB test her şeydir. Mesela buna ben çok önem veririm. Kullanıcınızı iyi tanımak, kullanıcının hareketlerini ölçmek, AB test yapmak bence özellikle yeni kurulan bir startupta vakit harcanması gereken bir şey diye düşünüyorum. Sen böyle düşünmüyor musun? Ürüne bağlı. Yani ne demek bu? O kadar havada ve hiçbir yere oturmayan bir şey ki. Geçen birisi yazmış bizim shortsların birinin altına. Yani hikaye bitti mi diye. Ya hikayenin tamamı YouTube'da da. Şimdi ben sana diyeceğim. Hikaye bitti mi? Bu kadar mı? Yani ürüne bağlı hocam, biz AB test yapmıyoruz. Ama tabii senin yaptığın iş doğrultusunda belki evet Evet. AB test sana çok gitmeyebilir. Ama YouTube'da yapıyoruz ama mesela kapaklarda, ha, thumbnail'larda evet abi. aslında evet sen de bir nevi AB teste inanıyorsun yani. Tabii Ben tabii. yapılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sen bir ürün yaptıysan ve bu ürün B2B, B2C'lerin Türkçesi tam ne oluyor? Bunları da bilmiyorum ama yani Onları Türkçe'ye çevirtme e, basa. yani doğrudan kullanıcıya sattığın ya da satacağın uygulamalarda
bence AB test çok önemli. Yani şuradan ben örnek vereyim. Kendi zamanındaki girişim tecrübemden Takı Kolay diye bir girişim kurmuştum tam pandeminin başında. Amaç da şeydi. Düğünlere takıyı online göndermek. Ben aslında orada biraz böyle kripto üzerinden ya da dijital para gibi göndermek istiyordum ama iş fiziki altına kadar gitti işte çeşitli regülasyonlara takıldığım için ve zaten işin sonunda da benim tam o dönem bir çocuğum olmuştu. Benim çocuğuma altın gönderemeyen arkadaşlar, pandemi dönemi gelemeyenler oradan Ben de gönderdiğim bir oradan şey oldu. göndermiştim. Onun altı. Evet doğru. Orada şu vardı. Bir düğüne bir para toplayacaksın. Büyük de bir para aslında. Burada biz AB testleri şu yüzden yapmıştık hani. İnsanlar bir uygulamaya arka plan rengi mavi ise mi daha çok güveniyorlar, beyazsa mı daha çok güveniyorlar? Burada animasyonlu, anlatıcı bir video olduğunda mı daha çok aksiyon butonuna tıklıyorlar? Yoksa fotoğraflardan dolayı mı? Biz tepeye güzel yorumları ya da ben o zaman işte 4-5 tane televizyon kanalına çıkmıştım. O kanala çıktığım görseller, ha bu adam televizyonları da gezdiyse güvenilir algısı yaratır mı? Bunu tepeye koyalım mı? Yoksa bu da televizyon gezen şaklabanlardan biri. Biz bunu hiç tepeye koymayalım mı? Gibi böyle AB testler yapmıştık ve reklamlarımızı buna göre basmıştık. Hangileri bize daha güzel dönüyor diye güzel bir veri toplamıştık. Gerçi şu da var hani uygulama tutmadığına göre demek ki çok da doğru yapamamışız yani AB testini ama Belki de şöyle uygulama da henüz tutmadığı için AB testleri bir işe yaramamıştır yani. Biraz onun da herhalde kullanıcısı olması lazım. Peki şeyi soracağım. AB testinin o korelasyonuna nasıl güveniyorsun? Yani butonu örneğin animasyonunu ya da şey yaptın. Orada başka bir etkenin o tercihe dahil olmadığından nasıl emin oluyorsun? aslında emin Olamıyorsun değil olamıyorsun. mi? Yani daha doğrusu emin oluyorsun ama diyelim ki şablon çıkartıyorsun. Birinde buton solda, birinde sağda senin verdiğin örnekten gideyim. Biz post-hoc kullanmıştık. Eminim bir sürü farklı alternatifleri vardır. Hatta ben çok memnun kalmamıştım. Hani varsa bildiğiniz güzel alternatif onu da böyle yorumlara falan yazarsanız onları da denemek isterim. O zaman büyük bir reklam bütçemiz de vardı. İşte bütçeyi bastık. Biz şeye baktık. Butonun solda olduğu mu yoksa sağda olduğu mu şekilde hangisinde daha çok insanlar o butona tıklıyor ya da hangisinde hiç tıklamadan çıkıyor. Elimizde böyle bir veri olmuştu. Yani bir baktık işte %76. Bu arada oranları ve şu an şablonu atıyorum üstünden bir 5-6 sene geçti artık hatırlamıyorum ama işte %76'sı buton soldaysa tıklamış, %43'ü sağdaysa tıklamış gibi bir elimize 10.000 kişilik bir data geldiyse doğal olarak diyoruz ki ha, demek ki insanlar soldaysa buna tıklaması daha kolay oluyor. Ama dediğin gibi hangi 10.000 kişi, hangi 5.000 kişi bunların ne kadar homojen dağıldığı da birazcık değişebiliyor. Şöyle senaryo daha çok benim zihnime oturuyor. Mesela senin buton tıklama oranın bir yıldır belli bir grafiğin var. Sonra onun yerini değiştiriyorsun. O orana bakıyorsun. Artıyor mu, azalıyor mu? Çok bilmediğim için yani en azından o senaryoları çok tecrübe etmediğim için dışarıdan konuşuyorum ama herhalde böyle yapılıyordur zaten. Elinde normal standardın değil mi datası var. Tabii canım bir standardın var. Standardın var. Bazen standardın da olmuyor. Sıfırdan çıkarken de yapabiliyorsun aslında. He. Biz o zaman ilk öyle yapmıştık. İşte landing page'imizi 3 farklı landing page yapmıştık. Aynı Facebook reklamı üzerinden 3 farklı landing page'e farklı kişilere gösteriyorduk. Belki aynı kişilere bile göstermiş olabiliriz. Ben çok reklam tarafını bilmiyorum çünkü ama sonra elimizde işte 2 haftanın sonunda bir data olmuştu. Hangi Ben ona landing güvenemem page işte. Benim kafama oturmuyor. yani ne diyeyim ben şimdi? Seninle neyi tartışayım şu saatten sonra? Ben Ona güvenemem, buna güvenemem. ben bu sıfırdan Sen çık sokağa anket yap o zaman. Hangisidir daha güzel geliyor diye. sıfırdan olayına anketlere zaten güvenmiyoruz abi. Aslında burada biraz şey de var bu AB testinde yancısı mı diyeyim aynı kümeye giren feature flag'ler. Onu kullanıyor musunuz bilmiyorum Ne da. abi? Ben onu da çok seviyorum. Ne abi o? Feature flag'leri. Yani bir özelliği bütün kullanıcılara açmadan belli kullanıcılara açma Hımm. mevzusu. Bence bu da çok konuşulmayan, kimsenin çok önemsiz gibi gördüğü ama bence çok önemli bir şey. Ben de buna şaşırıyorum. Yani girdiğim yerlerde diyorum ki ya bunu işte bir feature flag'le açsak mı şöyle yap. Cloud'da çok kolay Boş ya. ver falan diyorlar. Cloud'da çok kolay. Trafiğin %10'unu bu versiyona yönlendir. %15'ini buraya yönlendir. Şey için de önemli bu arada. Ürün çıkarken yani sadece feature şeyi değil. Tabii canım ya. Problemi görmek için falan. Şeyler de öyle yapıyor herhalde bu.
application store'ları da sen Evet, yayınladığın aynen. zaman değil mi? Komple yaymıyor. Yavaş yavaş böyle açıyorlar onu. Büyük uygulamalarda zaten görüyorsun işte yavaş yavaş kullanıma sokuldu diyor. Çünkü adam onu bir anda 1 milyon kullanıcım var. Hadi 1 milyona birden aynı özelliği sunum demiyorsun. Bazen %5'ine sunuyorsun ve görüyorsun sonuçları. Bir data topluyorsun. Hata veriyor mu, bir yerde patlıyor mu, çatlıyor mu? Ondan sonra yavaş yavaş daha fazla insana bu özelliği sunuyorsun. Yani kafadan hemen çat basayım, herkes 1 milyon kullansın. Olur mu böyle bir şey? Oldu. Ama birçok insan Oldu. da böyle yapıyor yani. Enabız'ın ilk versiyonunu yapıyoruz. Ofiste monitör var böyle ekran. Saniyede işlenen paket sayısı böyle grafik var işte. Hız saati gibi. Ben o arada çıktım. Bir sürüm çıktım. Bam diye çıktım böyle. Browser'da o .NET'in beyaz ekranı var ya. Onu gördüm. Çok seviyorum. Şöyle bir kafayı kaldırdım. O saat böyle düştü. Sıfıra düştü. Kırmızı alarm çalmaya başladı. Sonra telefonlar çalmaya başladı. Güzel olmuş. Evet, sonra düzelttik ama bunlar oldu. Şimdi sen bunu Feature Flex'siz çat diye herkese sunmuşsun. Bir de Feature Flex'siz çat diye herkese sunamadık. Hani hatayı sunduk. ama böyle hani bir anda bastım beyaz ekran geldiğince aklıma şey geldi. O PHP dönemlerinde hatırlıyor musun? Şimdi işte yok GitHub Actions, CI/CD'ler, testler. 15 sene önce FileZilla'dan PHP dosyasını Evet. kopyalıyordun, yapıştırıyordun server'a. Bir 3 saniye gidiyordu sistem. Tık Aynen. açılırsa açılır. Açılmadı, bir hata gördün. Ondan sonra panik başlıyordu. Ben o sürüklerken o PHP dosyasını hep böyle karnım ağrırdı. Evet arkadaşlar, versiyon çıkıyoruz. Tık dosyayı değiştireyim mi? Evet. Patlarsa bir de geri dönüşün de yok. Hani Tabii. versiyon kontrol yok, bir şey yok. Şeyler Şimdi ne güzel. ziplerle dolu böyle yedeklenmiş. Versiyon kontrol yok. Dreamweaver'da yazıyorsun falan. Ey gidi Dreamweaver. O zamanlarda frontendçi backendçi yoktu. Her şeyi HTML'de PHP'nin içine yazıyorduk Dreamweaver'da. Bam bam giriyorduk. Sonra yok dediler işte frontend şöyle, API'ler, backend'ler böyle. Sonra işte şeyi fark ettik. Bu backendçilerin yazdığı frontend'den iş olmadığını anladılar. Dediler ki bunu ayıralım biz. Şimdi yine server side rendering falan çok promote ediliyor. Onda frontendçilere kitli var. Ya bu tam şey ya, backendçilerin komplosu yani. Önce dediler ki bunu ayıralım dediler. Sonra server side rendering'i de frontendçilere itelediler. Sonra yok headless'larla, yok Supabase, Firebase'lerle database management'ı da frontendçilere şey yaptılar. Böyle böyle bakıyorum hiçbir şey yaptığınız yok. Bütün gün yatıyorsunuz Ergin Bey. Abi ben gibiyim. Ben object oriented'a da hiç geçmedim. Community döndü yıllar sonra functional'a geri döndüler. Adam dedesi hala diyor. 1 milyon 2 milyon falan filan diyor işte paralara 1.000 lira demiyor. Evet, aynen. Yavaş yavaş diyor siz zaten benim olduğum yere geleceksiniz. Uğraşmama gerek yok. Community dönüyor abi aynı yere geri geliyor. Ya benim öyle PHP yazan arkadaşım var. Bir iki ay önce sohbet ettik, işte bilgisayarını açtı, bir proje falan yapıyordu. Adam diyor ki ben GitHub falan kullanmıyorum abi, bunları ben alışamadım dedi. Ya dedim oğlum ne alışamadın hala? Hala adam USB sticklere zipleyip işte versiyon atıp orada yedekliyor yani. Yani olmaz ya o Yani kadar. O birazcık da kadar da değil bu yani. kadar da geri kalmakla. Ama GitHub bence çok hayatı kolaylaştıran bir şey ve ben GitHub Actions'ın kaymağını şeyde yemiştim. İşte bir oyun yapıyorduk. Yani daha doğrusu oyun yapılmıştı. O oyunun da bir launcher'ı vardı. Bu ara çok, yani son 3-5 senedir launcher'lar çok moda. Önce bir oyunu Steam'de play diyorsun, bir ekran açılıyor. İşte yok orada Twitter'ını bağla, yok Nefret ediyorum. Discord'unu bağla, yok. Nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum Ya launcher. onun da şeyi şu aslında. O açık kaldığı sürece Steam sana şey diyor. Bu oyun açıkmış gibi yazdığı için aslında sen oyunu kapattığında da o arka planda açık kalıyor ve Steam diyor ki bu oyun hala oynanıyor. Biraz o CCU dedikleri, senin grafikteki değerin yüksek çıkıyor. Yani biri o, Dolandırıcılık biri de bu. işte Ayıp. yani Ayıp sen oğlum. öyle söyleyebilirsin. Sen dolandırıcılık dersin, ben ekmek parası. Ama bizim yaptığımızda şey de vardı. Discord'la entegreydi ve Discord üzerinden arkadaşını bulup onunla oyun birlikte yapabiliyordun. Öyle bir, buna sidecar diye bir şey diyorlar. O şekilde kullanıyorduk. Neyse, bu bir Windows uygulamasıydı. Tauri'de build alıyordum. Bu exe dosyasını diğer Unreal'ci arkadaşlara atıyordum. Onlar da bunu işte bundle şekilde Steam'e gönderiyorlardı. Ben de bir 3-4 gününe tatile çıkmıştım. Mac'i aldım, çıktım gittim. Windows makineyi taşımadım yani, dedim zaten tatilde fişli prizle uğraşmıyorum. Zaten ne çıkar ki diye düşünmüştüm. Build'da bir hata oldu. Abi şunu bana bir atar mısın dediler. Doğal olarak Mac'te aldığım build olmuyordu. Nasıl bunu yaparım derken GitHub Actions'ta bir YAML file'la hemen pipeline kurdum. Yükledim. Mac'ten giden şeyi .exe'ye çevirdi.
Ve Build'ı aldı. Arkadaşlar oradan download ettim, gönderdim. Kullandılar gitti ve bedavaydı. O dönem benim hayatımı kurtarmıştı. Yanılmıyorsam ilk o zaman şey dedim. Ya bu çok iyiymiş deyip sonraki dönemlerde bütün iş programıma bir şekilde onu soktum. Yani düşünsene Mac kullanıyorsun, Windows Build alıyorsun ya da Windows kullanıyorsun, Mac'e Build alabiliyorsun. Ya bu şey hayali Ee, işte konuşmuştuk ya, laptop şu bu falan önemli, artık cloud işletim sistemleriyle aslında hayat ne kadar kolay oluyor. Ya şu an benim masamda 2 tane Android telefon var. Bir kendi kullandığım iPhone'um var. Şurada bir Windows laptopum duruyor. Bir kullandığım Mac'im var. Bir şeyleri takıp build almak bir yerden sonra can sıkıcı. Yani tek bir ekrandan her şeyi yapabilmek. Hala bazı limitler var işte ne bileyim. iPhone uygulama yaparken illaki bir Mac'in olması gerekiyor. Yani Mac'in olmasa da evet bir bulutta Mac'in olması gerekiyor. Çünkü o Apple'ın istediği ID'yi almak için Ama işte işte. cloud çözümleri var, o Azure'da falan onları çok rahat yapabiliyorsun ya. Ama biraz da şeyi de sormak istiyorum ya. Geçen bir Android uygulama yapacaktım mesela. Şey çıkmış. Bir Android telefonunuz var mı diye bir sana şey gönderiyor. Evet var diye tıklıyorsun. Onu Android telefondan tıklaman gerekiyor. Android telefonum vardı ama sürümü eski diye yapamadım. Build alamadım o yüzden. İşte Android Store. Ne onun ismi onu da Android bilmiyorum Studio. işte. Play Store. He, Yok Play Play Store. Store kabul etmedi o yüzden. Gittim işte son sürüme yükseltilebilen başka bir telefon aldım. Onunla sırf o butonu tıkladım falan. Cross platform diyorsun, React Native diyorsun. Gene önünde telefonları dizmek zorundasın yani. Abi Bilmiyorum. Belki mecbur. Bu kolayı arada vardır emülatör mutlaka. emülatör birçok şeyi çözüyor yine. Android Studio'nun emülatörü çözmedi bunu. Ya bu arada çözebilen varsa yazsın da şu dertten Ya kurtarsın. Şu 15 günü dolmadan iade edeyim telefonu. Android Studio'yu ayırıyorum abi. Ben Android Studio'ya küfür etmeyen görmedim. Yani Androidçiler Android Studio'ya küfür ediyor. Adamlar, ya görüyorum hakikaten, ben üzülüyorum. Yaptığı işten çok Android Studio ile boğuşuyor. iOS'çular o kadar değil bak. Xcode'da o kadar şey yapmıyorlar. Orada da Apple Store'da boğuşuyorsun işte yani. 50 kere seni Şunu duyuyorum abi. Android Studio'da adam diyor ki abi bazen bu böyle oluyor diyor. Kapatıyor. Cache'leri temizleyip falan tekrar açıyor. Ya bayağı kapat aç. Kapat aç yapıp düzelttiği error'lar oluyor yani. O zor, hakikaten zor bir dünya. Bir de şey, sürekli cihazla çalışıyor bizim developer'lar çünkü işte o Bluetooth falan, cihaz sensörleri, onlar devreye girince abi şey olmuyor, emülatör yemiyor. İlla o cihaz takılı yani. bu Apple'ın test aşaması bir yandan iyi evet. Adam diyor ki yani ben bir uygulamayı kendi dükkanıma koyacaksam Apple olarak bunun belli bir kalitede olması gerekiyor ve belli testlerden geçmesi gerekiyor. Her önüne gelen uygulama İyi bir koyamaz diyor. şey. Çok güzel. İşte geçenlerde bir İK uygulaması yapmıştım. Bu İK uygulamasına girebilmen için mailini yazıyorsun. Mailine kod geliyor. Ama senin mailin daha önce o şirkete tanımlı olması lazım ki sana kod gelsin. Her önüne gelenin mailine kod gitmiyor. Sonra o uygulamayı da kullanabiliyor olman için o adamın dashboard'dan tanımladığı lokasyonun içinde olman gerekiyor. Şimdi Apple diyor ki ben bunu test etmek istiyorum. Diyorum ki mailiniz ne, mailinizi tanımlayayım. Ben seninle mailimi paylaşmam diyor. Ben de ondan sonra dedim ki tamam sen herhangi bir @apple.com girdiğini maile bir exception yazdım. Ben sana şifre göndereceğim. Yani şifre göndermeyeceğim de şifre atıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu girersen girebilirsin uygulamaya. Ve ben dünyadaki bütün Apple Store'ları da sanki senin lokasyonunmuş gibi tanımlıyorum. Sen bu uygulamayı test et diye. Adamlar ondan sonra test ettiler. Tamam çalışıyormuş dediler. Bana mesela bir dünya iş oldu onu yapmak. Bu arada bunu dinlerken şunu diyen arkadaş varsa ya Özgür sen mal mısın kardeşim böyle yapılır mı bu iş diyen bana yazsın. Ben bir sonrakinde bunu yapmayayım. Bu çünkü yakın zamanda oldu. Hani böyle şey geçmiş gençlik yıllarımızda olmuş bir şey değil. Yeni yaşadığım bir mevzu. Sırf adamları test ettirmek için hani bir exception yazdım. Bana durduk yere ya 2 günlük, bir günlük falan bir iş yükü oldu bu. Sadece yani cross platform işte React Native ile yazdım geçtim. Her yerde yayınlandı gibi bir şey olmuyor. Bir dünya böyle bu işin de kendine has zorlukları var. Tabii abi, bu arada şey, Apple Store böyle işte güvenli kontrol ediyor falan diyorsun ama birkaç tane firma biliyorum. Bu polisilere aykırı uygulamalar yapıyorlar mesela ve config'le backend'den yönetiyorlar. Normalde kapalı gönderiyor store'a. Kontrol ediyor, test ediyor, geçiriyor. Sonra açıyor orayı. Ben şeye çok güveniyordum mesela o tutmadı. Beni şaşırttı. Bu bir iki sene önce Telegram'ın içine
uygulama yapabilme işini bayağı güncellemişlerdi. İyi olmuştu. Yani örnek veriyorum Ha, Telegram'ın içinden sen bana söylemiştin o gün o zaman da onu. Ne saçma sapan bir şey demiştim. Sen nasıl adamsın? Gerçekten teknolojiyle alakan var mı senin? Ya şey çok güzeldi. Örnek veriyorum. İşte çok popüler ya işte Yemek Sepeti, Getir, Trendyol neyse. Bir restoranı Telegram'dan ekliyorsun. Adama eklediğinde menüsü açılıyor. Menüsünden tıklayıp kredi kartında sipariş verip göndertebiliyorsun. Ekstradan bir uygulama yüklemeden. Turkcell'in BİM'i yapmıştı ya bunu. Her şeyi böyle BİM içinden BİM değil BIP ya. BIP bip miydi? bip Başka bir şeydi bip onun ismi. doğru. Herhalde WeChat falan da böyle şu Çin'deki. Hı hı. Saçma. Ben Telegram'ın içine oyun falan da yaptım. Bence çok zevkliydi. Ben şey düşünüyordum. İnsanlar bu Apple Store, Play Store'un kurallarına bir baş kaldırış olarak Telegram'ın içine daha çok şey yapacaklar diye bekliyordum. Böyle bir öngörüm vardı. Tutmadı. Demek ki bu işleri o kadar bilmiyormuşuz. Yorumlardaki arkadaşlar gibi. Abi belli Biraz olmaz. boş boş Sen konuşuyormuşuz. sen benim saçma dediklerime de çok şey yapma. Bu senin AI'ın prompt cevabını beklerken bir şey yapacak bir plugin geliştirme fikrini yorumlarda birisi satın almış mesela mutlaka yapın bunu ben de çok şey yapıyorum demiş. Yani böyle bir kitle var belli ki. Ben şeye de tutmaz demiştim bu blockchain'e. Hatırlıyorsan sen Tuttu mu peki? blockchain'le şöyle şeyler olacak, böyle şeyler olacak. Bizim ekipte de vardı birkaç tane genç arkadaş şey bu bir devrim şeyi demokratikleştirecek falan bu bir başkaldırıdır. Blockchain'e uyumlanmayan firmaların hepsi yok olacak falan diye böyle manifestolar yayınlıyorlar. Hiçbir şey olmadı. Ya aslında blockchain üzerinden kripto para olarak demiyorum. Blockchain'in yapısını kullanarak oyunlar bile yapıldı. Yani düşünsene sen şu an bir oyunu host etmek için işte bir database tutuyorsun, bir server tutuyorsun. Onun yerine adam blockchain tabanlı bir oyun yaptı ve bu oyun blockchain var olduğu sürece artık orada host ediliyor. Tık 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 oynayabiliyorsun gibi bir durum var. Güzel bir teknoloji ama önünde bazı limitler var. İşte birincisi hız, ikincisi bir şeyleri oraya yazmak da bir maliyet getiriyordu sana. Ben ilk girdiğimde işte blockchain'de oyun yapıyoruz, bir şeyler tasarlıyorum dediğimde herkes oğlum sen dolandırıcı mı olacaksın falan diyordu yani. Onu da biraz aşamadık yani. Kripto ile çok özdeşleşti evet. Bu şeye ne diyorsun? Bu yapay zeka iletişimlerinde falan kullanılmaz mı? Oraya gitmez mi o iş? Böyle bir şey değil mi? Ya pek sanmıyorum ya. Blockchain'de bir noktaya gelindiğinde bu LLM'ler çıktığında işte yapay zeka hep şey diyorduk işte yani LLM'ler de bir sonraki blockchain teknolojisi. İkisini bir araya kimse getiremedi mantıklı bir şekilde, güzel bir şekilde. Ben çok geleceğini düşünmüyorum çünkü blockchain'in yapısıyla yapay zekanın hızı birbirini çok tutmuyor. Ha şöyle bir şey olabilir. Adamın biri bir blockchain'de bir gerçek yani source of truth yani bir data yükler, değiştirilemez ve herkesin gördüğü bir şey ve der ki benim yapay zekam bundan besleniyor. Ya sallıyorum şu an aklıma ilk gelen şey ama belki öyle kullanabilirsin ama onun dışında ben yapay zeka ile blockchain'i bir araya hiç kafamda getiremiyorum. Ve şeyde de işte ben o dönem çok meraklı olduğum için bütün bu konferanslara da katıldım yani. Ya ben şeye çok heveslenmiştim. Bir ara konuşuyorduk galiba Elon Musk da bunu retweet etmiş olabilir. Tesla araçların blockchain tabanlı bir işte geçmiş sistemi yani her servise girdiğinde o blockchain'e işlenecek ve hiçbir zaman değiştirilemeyecek. Hani o aracın kilometresiyle oynadılar. Bilmem değişen parça abi işte Hıı. baktım burası boyalıymış değil de hani araç kendi kendine diyecek ki ben kaza yaptım diyecek. Onu blockchain'e yazacak ve artık o hiçbir zaman Hı hı. Hı hı. değiştirilemeyecek blockchain'de. Yani onu o aracı bir daha alan kişi oradan aracın geçmişini, araçla ne yaşandığını görebilecek gibi bir durum vardı. Bana mantıklı gelmişti ama tutmadı, olmadı. Yani biraz böyle şey. Bazen olmaz. Güzel bir teknolojiydi ama yani her zaman olmuyor işte. Ama bence işte bir şey gelecek ve orada kullanılacak bu. O zaman kıymetli olacak. O henüz gelmedi tabii. Yani zamanında iyi paralar kazanıldı, bu işlere yatırımlar yapıldı ama artık o para kazanma dönemi de bittiği için ben blockchain'e yeni yatırım çok beklemiyorum. İnsanlar bunu kafalarında hani blockchain eşittir Bitcoin'le kimsenin takip etmediği ki ediliyor ama işte para aktarımı servisi gibi kodladılar. Bilmiyorum bu saatten sonra çok değişir gibi gelmiyor. Bu da aslında blockchain üzerinde yazılım yapanların hiç istemediği bir şeydi. Ama ben Fenerbahçeliyim. Birazcık da buradan linç yiyelim. Hadi bakalım. Sevdiğim Aykut Kocaman'ın dediği gibi bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor Ergin'im.
Blockchain de bu alemde yetişmedi. Loglama işini son zamanlarda insanlar özellikle bu yapay zekâyla vibe coding döneminde çok boşladılar gibi geliyor. Bir bakıyorum, işte önüme benim loglar düşüyor. Hep aynı loglar. Try catch yazılmış. Evet, code review'dan geçmiş ama yakalanan kod error diye geliyor. Ya kardeşim ne error? Ne oldu da bu hata geldi? Neyle başladı? En basitinden hani Sentry gibi bir uygulamada birazcık bu hatanın başını, sonunu, vardığı noktayı, niye geldiğini görebilmek bence çok kıymetli. Ya sadece startup'lar değil, büyük şirketlerde belki daha da değerli. Ama bu arada büyük şirketlerde zaten iyi olduğunu, iyi yapıldığını kabul ediyoruz. Hani öyle varsayıyoruz zaten yani. Bir sürü ekip, kaynak falan bunlar zaten var olduğu için rahatlıkla bunları iyi yapıyorlar diye düşünüyorum. Düşündüğümüz her şey hayatta gerçek Gerçek olmuyor olmuyor, öyle de bir maalesef. durum var. Sen bilirsin backend'ci olduğun için biz bilmeyiz. Frontend'de çok şey yapmıyoruz böyle try catch bloklar ama adam bir şey loglamış. Hani evet hata geliyor. Dediler ki işte ya Özgür kullanıcıların %30'u %35'i status 500 error alıyor. Bu neyle alakalı dedi. Oradan da birisi muhtemelen bunu aldı. ChatGPT'ye yazdı status 500 neden döner diye. O da dedi ki ya serverlar çökmüş dedi. Oha! Herhalde serverla alakalı bir şey dedi. Hetzner'a girdik. Hetzner'ın da bu tarz büyük sitelerin işte bir status page'i oluyor. Anlık bir hata varsa ya da bir problemle karşılaştılarsa hemen oraya düşüyorlar. İşte bilmem neyle ilgili bir evet hata mesajı alıyoruz. Sakin olun çözmeye uğraşıyoruz falan gibi. Orada da bir mesaj beklenmedik 500 dönme problemi gibi bir şey yazmış adamlar. Hemen de onu almış demiş ki evet bak zaten Hetzner'la alakalı biz yazışıyoruz. Kendileri de durumun farkındalar. Çözecekler. Sırf bizi kapsamıyor global bir problem diye. Herkes bir şey esmiş gürlemiş. Biraz şöyle bir kodu inceledim. Abi biz bir baktım. Ya adam catch demiş. Error demiş. Ve altına direkt 500'ü dönmüş. Yakaladığımız error 500 değil. Ama biz 500 dönmeyi tercih etmişiz. Sadece bir baktım niye 500 dönüyor diye kendim terminalden açtım bir iki log attım. Bir baktım biz aslında token gönderiyormuşuz. Çok fazla gönderdiğimiz için yani her request'te token'ı refresh etmeye çalışmışız. Ve o da bir yerden sonra limitlere takılmış. Arada authentication error dönüyormuş. Onu beklerken de kullanıcı o yenilenemediği için bir timeout oluyormuş ama biz onu 500 basıyormuşuz. Sonra bunu her request'te göndermek yerine token bittikçe gönderelim, refresh edelim gibi çok basit bir şeyle döndürttük. Bastık, geçtik, çalıştı. Aslında en başında biz hatayı doğru tanımlasaydık boşu boşuna belki bir gün falan uğraşıldı bu şeyle. Yani şey gibi hani teşhisi doğru koymak için aslında doğru muayene lazım ve doğru testleri yapmak Tabii, tabii. lazım. Stack trace'i falan görmesi lazım developer'ın. Ben log işini şey yapıyorum abi. Bütün loglar aynı yere akıyor. Hangi projenin, hangi ürünün, hangi servisinin, hangi endpoint'inin, hangi function'ından geldiği stack trace ile birlikte payload'u falan ayrı. Hepsi tek bir yere akıyor. Ondan sonra da genelde şey yapıyorum. İhtiyaç olan yerlerde ilgili logları panelde de developer'a ya da şeye gösterme, ürünü kullanana gösterme. Hem ürün sahibi oradan takip edebiliyor. Senin dediğin gibi mesela bakıyor 500 hataları çok geliyor. Uyarıyor. Developer ekip yeni bir geliştirmede oradan bakabiliyor. Çok artan bir şey var mı diye. Stack trace'lerde göründüğü için rahat şey oluyor ama loglama ile ilgili bir case'de ben şey yapayım bu hata logları ile ilgili. Bir tane third party entegrasyonumuz var. Bizim endpoint'in içinde biz de third party'ye çıkıyoruz. Oradan response alıp tekrar şeye dönüyoruz. Client'a dönüyoruz. Biz de işlemler yapıyoruz falan. Doğru düzgün handle etmemişiz o try catch'i. Bir gün bir baktık bütün kullanıcılar logout oluyor. O bizim third party'nin sisteminde bir problem olmuş. Bize 401 dönüyorlar. Biz de onu client'a döndüğümüz için 401 de bizde unauthorized demek. Bütün millet patır patır logout oluyor. Adamlardan gelen status kodu doğrudan aktardığımız için oraya handle etmemişiz. Orada bunu dinlerken tabii şey dedi aman ne güzel yapmışsınız. Bunu zaten yapmayan adam da çalışmasın. Tabii, Yorumlar da tabii. gerçektir yani. Yani yaptığın işi anlattığında da hani insanları beğenmiyor. Hani bunu niye Sen anlatıyorsunuz daha zaten böyle yapılması. entegrasyonu öğrenememişsin. DTO Bey. Sen sonuçta kendi işini kurdun. Senin tecrüben farklı farklı adamlar ve farklı farklı müşterilerle çalışmak oldu ama benim de tecrübem işte çok fazla mülakata girmek, çok fazla farklı şirkette çalışmak oldu. Tecrübelerimizle
kendimizce sohbet ediyoruz yani ama demek ki ya takmayalım bunları toksik yorumları diyoruz ama yine de içimizde de bir yara açıyor bu kötü yorumlar. Her seferinde bir dönüyorum oraya böyle şey yapıyorum yani. Neyse o zaman en çok gördüğün yani şu konu çok basit gözüküyor ama sürekli bundan problem yaşıyoruz dediğin konu ne? Time. Kafamda düşünüyorum ya regex diyeceksin ya timestamp'ler falan diyeceksin. Time abi. Time zone. Time Değil mi? formatı. Regex'i boş ver Bunu bir abi. çözemedik ya. Abi time formatını ben çözdüm. Nasıl çözdüm anlatayım mı sana? Anlat. Belki ben de çözerim senin bu tavsiyenle. Abi bir kere bütün şeyler timestamp'ler Unix timestamp. Formatı bu. UTC Unix timestamp abi. Böyle kaydediyorum. Ondan sonra ne yapacaksan onun üstünde nasıl işleyeceksen bütün hepsini kodda handle ediyoruz. Güzel. Benim başıma gelen mevzu şuydu. İlk bu zaman işlerinin problemli olduğunu orada anlamıştım. Marketing uygulaması vardı. Her cuma haftalık değerlendirme gibi bir e-posta gönderiyorduk. Bunun testlerini falan yaptık. Lokalde çalışıyor. Cloud'a yüklüyoruz. Ama bir türlü göndermiyor yani. Testlerde daha patlı yani. Bugün göndermesi gerektiğini düşünerek atıyoruz. Orada tabii şu varmış. Biz lokalde bunu denerken Türkiye zamanıyla evet bugün cuma diyor uygulama. Gönderiyor. Cloud'a yüklüyoruz. Aradaki zaman farkından orada perşembe. Adam testten geçmiyor diyor ki bugün cuma değil diyor ama biz onun cuma değil dediği için göndermediğini anlayamadık bir türlü. Baya böyle 3-4 saat uğraştık. Biz 3-4 saat uğraşırken serverda da artık zaman cumaya döndü. Benim bu arada server kurulumunda da ilk yaptığım şey abi time zone'u UTC'ye ayarlamak. Serverları da UTC'ye ayarlıyorum. Türkiye'de olsa da yani her türlü o core'daki data time onları UTC ayarlıyorum. Onun üstüne işlem yapıyorum, localize ediyorum. Yani doğum tarihi girerken bile adam timestamp'i basıyor ama orada saati de koyuyor. Orada ne oluyor? İşte 10.10 1990.0000 diye time atıyor. Sen bunu Türkiye'den gönderiyorsun. Başka bir ülkeden atan adam zaman azıcık geri ise bir gün önceyi görüyor. Çünkü lokalize ediyor onu. Hı hı, Yani hı hı. halbuki orada dese ki yani ben bu gönderdiğim zamanın saatle bir alakası yok. Burada saati göndermeyeyim dese bu hataya düşmeyecek. Orada da işte birazcık belki kopyala yapıştır ya da yapay zekadan al bas geç mevzusu hatalara neden oluyor. Tabii Yani tabii. aslında çok basit gibi gözüken ama sürekli hata çıkaran bir mevzu. Veri toplamak zaten ciddi bir işti ama bence bu yapay zeka döneminde çok daha önemli oldu ve biraz böyle insanların daha odaklanması gereken bir konu. Bakıyorum adam diyor ki işte biz veri topluyoruz. Bu verilerden işte bir yapay zekayı eğitmek istiyoruz. Ne yapabiliriz? Veriye bir bakıyorsun veri o kadar kötü ki. Yani bu veriyi nasıl topladınız? Yani adam elinde bir veri var ama aslında veriyi kötü topladığı için o veri birazcık çöp. Hocam şimdi burada sana katılmıyorum. Evet, temiz veri, kirli veri diye bir şey var. Ama veri temizleme diye bir şey de var. Normal bir şey yani bu. Yapacağın işe göre veriyi yapmak, temizlemek. Ama datacıların şu şeyine karşıyım ben. Abi bu veri çöp. İşte niye? X markası bir baş harfi büyük yazılmış, bir baş harfi küçük yazılmış. Benim raporumu etkiyor. Ya abi onu kodla halledeceksin. Bunlar bir problem değil Ya yani. benim dediğim bu arada bu değil. Heh. Bu kadar basit şeyler değil. Yani ben şunu söylüyorum. Adam zamana dayalı ve zamanın çok kritik olduğu bir veri toplamış. Verinin içinde zaman yok. Ha, Topladığın tabii bütün canım. veri çöp. Yani temizlemekten bahsetmiyorum. Ben topladığın verinin Abi ama o çöp bizden olmasından bir bahsediyorum. zahmet zaten. Veriyi toplanırken bir veri nereden geliyor? Ne zaman geldi? IP'si. Varsa bir ID falan koyarsın işte. Kullanıcıyla bağlantılıysa. Ondan sonra arttırırsın. Yani bu IP timestamp zaten ilk tepeye koyacağın şeyler yani. Ondan sonra Ha, mesela datanın içine yazacaksın. daha gerçek bir örnek vereyim. En son biz bir playtest yaptık. Bir first person shooter oyunun loglarını, telemetreyi tutuyoruz ve hatta çok güzel bir pipeline kurduk. Arrow'larla satır düzeni değil de sütun düzenli database'de tutuyoruz bunu. Daha hızlı olsun, daha şey olsun, çok büyük data tutacağız. Böyle hazırladık her şeyi ve tuttuğumuz datalardan biri şu işte kullanıcı haritanın neresinde, hangi silahı kullanıyor, o ara zıplıyor mu, kurşun mu atıyor, hangi hızla gidiyor ve o sırada adamın bilgisayarındaki işte frame rate'leri ölçüp diyeceğiz ki burada işte frame rate düşmüş.
Demek ki bizim haritamızın burasında acaba optimize edilmesi gereken bir yer mi var? Ya da işte bu silahı kullanan adamın ekranındaki frame rate düşüyor. Demek ki o bizim render'ımızda bir sıkıntı mı var? Bayağı böyle 24-25 GB data topladık. Abi bir baktım bu kullanıcıların bilgisayar özelliklerini almamışız. Hangi işlemciyi kullanmış, hangi ekran kartını kullanmış, Linux'tan, Steam OS'ten mi gelmiş, Windows mu kullanıyor? Evet, bir şey çıkardık ama çok da istediğimiz olmadı. Şimdi çok kritik bir şeyi unutmuş olmak, bütün o topladığımız datayı yani çöp yapmadı ama hani Tabii canım. çok da faydalı olmadı gibi bir durum oldu. Ya her şeyi de toplayamazsın. İyi şey yapmak lazım. O da işte şey yani veri akışı vesaire orada bir sürü cloud maliyetleri falan devreye giriyor. Bakmak lazım ya. Sen lokasyonla bir şey yapıp koordinat almıyorsan Yani değil mi? yani Adam ne yani yapmış ne etmiş hepsini ölçüyorsun. Telefonunu bilmem neyini saatini ama adamın lokasyonunu ölçmeyip navigasyon uygulamasında ben loglama yani yaptım demek. uygulamadan log topluyorsan işte iOS mu Android mi versiyonunu sürümünü almıyorsan o bir yerde başına iş çıkarır yani göremezsin orada hangi sürümde problemim var. Eklemek istediğim bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey var. Linçleneceğimiz bir şey konuştuk mu? Yani bırak bu haftamız da huzurlu geçsin ya. Çok iş var zaten. Kafayı buna takmak istemiyorum. Evet, yanıtları da yapay zeka ile veriyoruz diye zanlar oldu. Arkadaşlar başında biz varız. Merak etmeyin. Biz okuyoruz ve bizim elimizden geçiyor şey. Onu da kullanmak zorundayız. Siz izlediğiniz sürece ondan sonra da bizim enerjimiz ve vaktimiz olduğu sürece devam edecek bu sohbetler zaten. O yüzden yapay zeka bizim için kritik bir araç yani. Bu arada ben bazı yorumları çok beğendim. İsterim ki ben böyle arada belki birileri de katılsın, fikrini beyan etsin, tecrübesini paylaşsın ya da bize katılmadığı şeyleri oraya yazdığı şeyleri uzun uzun gelsin burada bizimle tartışsın da isterim. Böyle bir şey olursa güzel olur diyen varsa bunu da bir değerlendirelim isterim. Olabilir tabii ki. Şimdi çevremizden domain expertler konuk olacak yakında farklı konularda. Yine sizden de katılıp böyle sohbet etmek isteyen olursa yine farklı alanlardan cyber security olabilir mesela. Yani bizim uzmanlığımız değil bu. AI olabilir, MCP'ler olabilir. Bunları da değerlendiririz. Belki bizimle aynı alanda olup ama bize katılmayan arkadaşlarla da kavga küfür değil. Normal bir tartışmada yapmak zevkli olabilir. Tabii kendi tecrübelerini paylaşmalar. Bambaşka dünyalar var yani bambaşka ürünler var. O ürünlerde neler yaşanıyor. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.